Herkese merhaba. Türkiye'de turistler tarafından en çok ziyaret edilen şehirlerden birisi olan İstanbul, pek çok tarihi ve doğal güzelliğe sahip. Fakat İstanbul'da nereleri gezeceğinize karar verememiş olabilirsiniz. Sorun değil. Bu videoda İstanbul'da gezebileceğiniz en güzel 10 yeri sizler için hazırladım. Hadi vakit kaybetmeden başlayalım. İlk olarak Galata Kulesi ile başlıyoruz. İstanbul'da indiğinde akla ilk gelen yerlerden birisi olan Galata Kulesi, dünyanın en eski kuleleri arasında yer alıyor. İlk olarak deniz feneri için yapılmış olup daha sonra birçok farklı amaçlara hizmet etmiştir. Heybetli yapısıyla yüzlerce yıldır kenti gözleyen, hakkında türlü hikayeler anlatan Galata Kulesi, konuklarına İstanbul'un hem geçmişi hakkında bilgi edinme hem de eşsiz manzarasını seyretme ayrıcalığı veriyor. Siz de Galata Kulesi'nde sabahları erken saatte kahvaltı yapabilir ya da muhteşem manzarası eşliğinde akşam yemeğinde manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. 2 numara Pierre Loti Tepesi. İstanbul'da gezilecek yerlerin olmazsa olmazlarından biri olan Pierre Loti Tepesi, manzarası ve dinlenmek için paha biçilemez yerlerden biridir. Yemyeşil ağaçlar ve rengarenk çiçekler içinde dinlenip şehrin kalabalığından bir süre de olsa uzaklaşmak istiyorsanız Pierre Loti Tepesi tam size göre. Eyüp sırtlarında Haliç hakim bir noktada bulunan Pierre Loti'de hediyelik eşya satan dükkanlar, çeşitli butikler, kafe, restoran, otel ve ünlü Pierre Loti kahvenesi bulunmaktadır. 3 numara Kız Kulesi. Efsanelere konu olan bu yapı, İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi'ne yakın kısmında Salacak açıklarında yer alan küçük bir adacık üzerinde bulunmaktadır. Üsküdar'da Roma İmparatorluğundan kalan tek mimari eser olan Kız Kulesi, tarih boyunca gözetleme kulesi ve deniz feneri olarak kullanılmış bir noktadır. Geçen yıllara rağmen görüntüsünü koruyan Kız Kulesi, turizme tahsis edilmiş lokanta ve seyir balkonu ile servis vermektedir. 4 numara Minyatürk. Minyatürk, ülkemizde ve yurt dışında bulunan 134 mimari eserin minyatür modellerinin bulunduğu bir yerdir. Ziyaretçilerin parkı gezerken eserler hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmaları için sesli rehber mobil uygulama hizmeti de veriliyor. Minyatürk'ün mobil uygulamasını telefona indirerek eserler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca bilgiler 9 dil seçeneğiyle Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça, Farsça, Japonca ve İspanyolca olarak dinlenebiliyor. Ziyaretçilerin kendi telefonlarıyla mobil uygulamayı kolayca kullanabilmeleri için Minyatürk içinde ücretsiz internet hizmeti de mevcut. 5 numara İstanbul Balmum Müzesi. İçinde 60 ünlü ismin Balmum'dan yapılmış heykeli bulunan bu müzeyi ziyaret ederek Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde tarihi bir gezinti yapabilir. Türkiye'den birçok ismin yanı sıra çok sayıda uluslararası alanda tanınan şarkıcı, sporcu ve film yıldızlarıyla da tanışabilirsiniz. Heykellerle fotoğraf çekilmeyi ihmal etmeyin. 6 numara Dolmabahçe Sarayı. Dolmabahçe Sarayı, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün İstanbul'da yaşadığı yer olması ve 10 Kasım 1938 tarihinde hayata gözlerini burada yumması nedeniyle önemli bir konuma sahip olan binlerce insanın ziyaret ettiği büyük bir yapıdır. Toplamda 7 salon ve 200 odaya sahip bu saray özel yapım eşyalar ile dekore edilmiştir. Ayrıca Beşiktaş futbol takımının stadı da Dolmabahçe Sarayı'nın yanında bulunmaktadır. Orayı da ziyaret edebilirsiniz. 7 numara Adalar. Adalar özellikle yaz aylarında kalabalıktan kaçıp rahatlayabileceğiniz, atmosferiyle sizi dinlendirecek nadide yerlerdir. İstanbul adalarının en gözdeleri Büyükada, Heybeliada, Kınalıada ve Burgazada'dır. Özellikle hafta sonu trafik çilesinden uzak, dolu dolu geçirmek istiyorsanız adalar tam size göre. Benim tavsiyem bu gezi için erken yola çıkmanız ve bütün bir gününüzü adalar gezisi için ayırmanız olacaktır. Büyükada'ya uğramışken Aşıklar Yolu'nda bisikletle bir tur atmanız da diğer tavsiye. 8 numara Ayasofya Müzesi. En çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alan Ayasofya, sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın önde gelen anıtlarından biri olup dünyanın 8. harikası olarak gösterilmektedir. Müzenin iç kısmındaki en önemli bölüm ise Rodos toprağından üretilen tuğlalar ile yapılan görkemli kubbedir. Osmanlı hat sanatının inceliklerini yansıtan metinlerle süslü kubbenin ardından yapının en önemli eklentilerinden biri sayılan 1. Mahmut Kütüphanesi'ni gezebilirsiniz. 9 numara Yere Batan Sarnıcı. İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Yere Batan Sarnıcı'dır. Bu ismin verilme sebebi suyun içinden yükselen mermer sütunlardır. Bizans döneminde bu çevrede geniş bir sahayı kaplayan ve imparatorların ikamet ettiği Büyük Sarayın ve bölgedeki diğer sakinlerin su ihtiyacını karşılayan Yerebatan Sarnıcı, İstanbul'un Osmanlılar tarafından 1453 yılında fethinden sonra bir müddet daha kullanılmış ve padişahların oturduğu Topkapı Sarayı'nın bahçelerine buradan su verilmiştir. Ayrıca hakkında pek çok efsane bulunan Medusa heykelini de burada ziyaret edebilirsiniz. Sıradaki ve son yerimiz Çamlıca Tepesi. Çamlıca Tepesi, muhteşem manzarası ile İstanbul'u seyretmek isteyenler için harika yerlerden biridir.
Büyük Çamlıca'da genellikle belediye tarafından işletilen restoran, kafeler ve yeşil alanlar, Küçük Çamlıca'da ise Topkapı ve Sofa köşklerinin yer aldığı bir koru bulunmaktadır. İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasına ve panoramik bir Marmara Denizi ile İstanbul resmine hakim olan tepeler, temiz havası ve doğal güzellikleriyle birçok İstanbullunun özellikle hafta sonu gezdiği yerlerden birisi. Eşsiz gün batım manzarasını seyretmek için bir seyir terası görevi de gören tepelerde sosyal imkanların da oluşu burayı betondan uzak doğal bir yerleşim noktası haline getirmiş durumda. İstanbul manzarası eşliğinde bir kahvaltı veya akşam yemeği için muhteşem bir mekan olan Çamlıca Tepesi aynı zamanda düğün fotoğrafları ve özel günler için tercih edebileceğiniz şehrin en iyi manzarasına sahip yerlerin başına gelir. Videomuz burada sona erdi. Lütfen siz de İstanbul'da gezilmesini tavsiye edeceğiniz yerleri yorumlarda belirtin. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hoşça kalın.